TV'den herkese merhaba. Ben Enes Akter. Bugün 19 Haziran Salı. Hadi okulumuza bir göz atalım. Bugün okulumuzda mezun olacak öğrencilerimize kep ve cübbe dağıtıldı. Birlikte izleyelim. Bugün okulumuzda 9. Dünya Co-op Birliği Konferansı'nın öğle yemeği düzenlendi. Birlikte izleyelim. Bugün okulumuzun terasında NTV'nin Gece Gündüz programının canlı yayını yapıldı. Birlikte izleyelim. Okulumuzda Gece Gündüz programının canlı yayın çekimleri olacak. Yekta Kopan'ı yakaladık çekimlerden önce. Öncelikle size kişisel hayranlığımı söylemek istiyorum. Yekta Bey, Gece Gündüz programı için okulumuzu tercih ettiniz. Bu tercihteki sebepler nelerdir ve okulumuzu genel olarak değerlendirir misiniz Bahçeşehir Üniversitesi'ni? Tercihteki sebepler, birincisi Bahçeşehir Üniversitesi'nin çeşitli mekanlarından çok güzel resimler alıyoruz. Canlı yayınlarda ya da her tür yayında siz de gayet iyi biliyorsunuz ki konuyla birlikte görsel bir iş yaptığımız için seyirciye göstereceğimiz resim de önemli. Burada çok güzel görüntüler alıyoruz. Onun haricinde Bahçeşehir Üniversitesi'nin bize bu konuda çok iyi imkanlar sağladığını söyleyebiliriz. Onur'la çok iyi çalışıyoruz. Sağ olsun bize çok iyi imkanlar sağlıyor. O yüzden çeşitli mekanlarını hep tercih ediyoruz. Bugün de burada İlhan Şeşen'le bir canlı yayın yapacağız. Onun yarın gerçekleşecek olan özel bir konseri var. O konserin öncesinde İlhan Şeşen'le bir araya geleceğiz ve bir gece gündüz gerçekleştireceğiz. Peki bu sizin yaptığınız sanat ağırlıklı genel kültür programları Türkiye'de pek olmuyor. Bunun eksikliğini nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'de böyle bir eksiklik var mı sizce? Pek olmuyor demek haksızlık olur. Aslında özellikle haber kanalı diyebileceğimiz kanalların neredeyse hepsinde benzer bizim programlar yayın kültürlerimiz var. biraz farklı, hani değişik bizim tarzımız programlar. Benzer programlar var ama yeterli değil. Ne süreleri yeterli, ne onlara ayrılan yerler ve onların öne çıkarılma, değer olarak öne çıkarılmaları yeterli. Ama bu kaçınılmaz bir şey. Yani Türkiye'deki büyük gazetelerin kültür sanat sayfalarının kaç sayfa olduğuna bakacak olursak, çok satan gazetelerin ya da Türkiye'de genel olarak kültüre, sanata ne kadar yatırım yapıldığına bakacak olursak onun cevaplarını buluruz. Bunlar sadece yani işte gazetelerin, televizyonların ya da genel olarak medyanın bir eksiği değil. Türkiye'de kültür sanat politikalarının, o da bugünden yarına değil, yıllar süren kültür sanat politikalarının ve onları besleyecek eğitim politikalarının bir eksikliği. İşte o eksikliklerin içinde bizler de bu tip programları yapanlar da elimizden geldiğince hakikaten ancak çorbada tuz denebilecek miktarda oraları doldurmaya çalışıyoruz. Evet, özellikle sizin programınız gerçekten bu konuda çok yararlı gençler için. Sağ olun. Bir de sizin özellikle şu yönünüzü çok seviyorum, hani bir hayranınız olarak. Sizin seslendirme. Özellikle sesinizden, yani siz dinleyip de sesinizden etkilenmemek imkansız gerçekten. Benim kişisel görüşüm var, belki çok kişi sormuştur size. Marty McFly karakteriyle çok bağdaşlaştınız. Şimdi hemen o konuda bir şey sormak istiyorum izninle. Eğer sakıncası yoksa, kaç yaşındasın? 21. Şimdi bu çok enteresan geliyor bana. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Çünkü ben Geleceğe Dönüş serisini konuştuğumda, Marty McFly'yi konuştuğumda, yanlış hatırlamıyorsam 20 sene önceydi. Yani evet. Sen ya yeni doğmuştun, yoktum. ya yoktun ya da senin gibi birçok arkadaşın da ya yoktu ya yeni doğmuştu. Ama öyle bir jenerasyon evet, geçtik. Demek ki bir yandan işte o çokça yayınlandı.
demek ki bir şekilde sen ve senin jenerasyonun onu çok yakından yakaladılar, takip ettiler. Benim açımdan çok sevindirici bir şey. Yani 20 sene önce verdiğim bir emeğin karşılığını hala yeni jenerasyonlarda senden öncekiler, senden sonrakiler böyle gide gide almak çok gurur verici bir şey. Çok gurur duyuyorum ama bir yandan da şaşırıyorum. Yani çoktan unutulmuş olmasını beklediğim bir şey. Ben mesela şeyi merak ediyorum. O seslendirme aşamasında neler yaşadınız? Nasıl bu teklifi kabul ettiniz? Size nasıl geldi bu teklif? Ya o zamanlar yani benim zaten bütün seslendirme tarihimde ve özellikle de o zamanlar Türkiye'de özel kanalların yeni yayına geçtiği zamanlardı ve o zamanlar işte çok fazla sayıda yabancı film yayınlanırdı. Biz de o kadar çok film konuşurduk ki o kadar çok filmin içinde işte onu mu konuştum, bunu mu konuştum gibi bir seçicilik durumu da olmadan teklif gelirdi. Demek ki o zaman benim ses tonuma, benim konuşma karakterime en uygun yani o role en uygun ben görülmüşüm ki bana teklif geldi. Çok keyifli. Bir iki kere konuştum. Farklı kanallarda, farklı zamanlarda yayınlandığı için Doktor Emmett Brown rolünü konuşan sanatçıların değişmesi ile ben değişmeden ya 3 kere konuştum. Hemen onu da hatırlatabilirim. Emmett Brown, Sezai Aydın, Ercan Demirel ve Rüştü Asyalı'nın konuştuğu 3 ayrı versiyonda Michael J. Fox'u, Marty McFly'ı ben konuştum. Her 3 versiyonda da belki 3 kere konuşmuş olmamın da bir faydası vardır bilmiyorum yani bu zamana kalmış olmasından. Güzel çalışmalardandı. Yani şimdi seslendirme yaptığım o tarihe dönüp baktığımda benim de aklımda kalan çalışmalardandı. İyi ki yapmışım diyorsun. Eğlenmiştik. Orada şunu hiç şey yapmıyorum yani onu iyi ki yapmışım da bunu iyi ki yapmam ne yazık ki yapmışım dediğim işler yok. Yani hatalar da varsa insanlar o hatalardan oluşur. Nasıl başarılardan oluşuyorsak hatalardan da oluşuyoruz. Hepsi olmuş olabilir hayatımda ama hepsinde iyisinde de kötüsünde de aynı emeği vermeye çalıştım. Aynı emeği verdim. Aynı yoğunlukla çalıştım. Tek bildiğim o yani çalışmak tek bildiğim. Çalıştım. Kalanlarda ne mutlu ki işte bak evet. Bizi bir araya getirdi. Evet. Peki son sorumu sorayım. Hani takip etmeyen yoktur ama hani olmayanlar için programınızı niçin izlesinler? Niye takip etsinler? Onun hakkında bir bilgi verir misiniz? Kültür ve sanat bizi biz yapan elementleri bir araya getiriyor. Bizi insan yapan elementleri. Biz birçok şeyden oluşuyoruz ama gerçekten de insan olmak, bütün o güzel sanatları, güzel duyguları, entelektüel bakış açısını, farklılığı, farklı dünyaları tanımayı gerektiriyor. Bunlar ancak bu tip programların bize sunduklarıyla hepsini beğenmeyebilirsiniz sunulanların. Kimileri size uygundur, kimileri değildir. Sergi haberleri girer, opera girer, bale girer, konserler, evet. Tiyatro, sinema her konu girer. Bunların bazıları size uygundur, bazıları değildir ama böyle programlar sayesinde sadece NTV Gece Gündüz değil diğer kanalların da benzer programları sayesinde dünyaya kapılar açarsınız. Dünyaya açılan kapılardan bakmaya cesareti olanlar böyle programları izlemeye devam etsin. Evet. Çok teşekkür ederiz. Yekta Bey'i fazla tutmayalım, canlı yayını var. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bavu'da neler oluyor da bugünlük bu kadar. Bizi Facebook ve Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.